İstanbul Old City TV'den merhaba, ben Eda. Bugün Yeldir'in tasarım bakkalındayız ve bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Çok güzel bir konuşma bizi bekliyor. Ben inanılmaz heyecanlıyım çünkü çok ilgimi çeken bir konudan konuşacağız bugün. Karşımda Alkın Bey var. Merhaba Alkın Merhaba. Bey. İlk başta kendinizi biraz tanıtır mısınız? Ben Alkım Seven, nöropsikoloğum. Yeldir'de yaşıyorum. Ve 4 yıldan beri buradayım. İstanbul'da zaten 4 yıldan beri buradayım. Önceden? Bundan önce İngiltere, İzmir ve muhtelif şehirlerde bulundum. Tasarım bakkalında nasıl diyelim, hem katılımcılarından hem takipçilerinden hem aynı zamanda yürütücülerindenim. Nasıl böyle bir oluşum oldu? Siz 4 seneden beri tasarım bakkalının içinde misiniz? Tasarım bakkalına 4 yıl öncesinde kurulmadı. Daha sonradan kuruldu. Işıl'la bir dostluğumuz başladı. Burada zaten Yeldirmeni Mahallesi İstanbul'da nadir mahalle kültürünü yaşatan yerlerden bir yer. Burada yaşayanlar, esnaf, sanatçılar, birçok atölye var zaten, sanat atölyesi var. Bunların hepsi halk içerisinde ve mahalle içerisinde birbirleri arasında kaynaşmış durumda. Özellikle burada bizim hep şöyle bir şeyimiz vardı, tabirimiz vardı. Yani aslında hepimizin evleri farklı olsa da bu sokaklar bizim koridorlarımız. Ve zaten bu size bir insanın yaşam alanı ve çevresiyle kurduğu ilişkinin ne kadar aynı zamanda odasından çıkartıp çok daha büyük bir alana yayılmasına ve bir gökyüzünden yapılan bir koridordan bahsettiriyor size. Ve insan açıkçası bu paylaşım, yani büyük bir metropolde yalnızlık hissiyatına kapılmadan paylaşabileceğiniz, hem fikri olarak hem duygusal olarak paylaşabileceğiniz, aynı zamanda üretim konusundaki desteklerinizi de beklentilerinizi açtığınızda destekleri alabileceğiniz ve büyük, çok güzel evrensel görüşlerin ve entelektüel düşüncelerin paylaşılabileceği bir alan size sağlıyor bu durumda. Tabii Yeldirmen'in demografik özelliği eskiden böyle değildi. Her yerler olduğu gibi nedir? Önce yerleşkeciler vardır. Burası eski bir Rum ve Yahudi mahallesi. Ardından bir göç başlar. Sonra bohemleşir burası. Elbette bohemleştikten sonra biraz daha fiyatlar artar. Biraz daha ressamlara ve heykeltıraşlara halk zengin gözüyle baktığı için ne oluyor? Yükseliyor bu fiyatlarda. Fakat kafeler açılır. Kafeler açılır. Bu kafeler zaten biraz daha vitrin değiştirdiği için insanlar vitrine göre bir fiyat biçmeye başlıyor ve size o şekilde bakmaya başlıyor. Fakat bu çok da görüldüğü gibi, yani bu bir illüzyondur aslında, yani sosyolojik bir durumdur. Ve biz aslında yine bu sosyolojik durumdan da yararlanıyoruz bir yandan da. Nedir yararlandığımız şey? Bir kere burası hemzemin, sokaklı hemzemin bir mekan. Bu neyi katıyor aynı zamanda? Sizin hinterlandınızı da genişletiyor tasarım bakkalı olarak ve tüm dünyaya açılabiliyorsunuz. Burası herkese açık bir telli dolap gibi. Elbette bazı kriterlerimiz var burada katılımcılar için. Nedir? Bir kere estetik anlamında veya tasarım anlamında belirli bir yapıya sahip olması lazım. Yani burası çok da bir sayfiye yerinin sevgi yolundaki teşhir edilen şeylerden değil. Nasıl söyleyeyim? İncik boncukların satıldığı bir yer değil. Neyi kıstası aldık? Özgün olmasını kıstası aldık. Anlatabildim mi? Yani bir kişi ürettikten sonra buraya koyuyor ve burası bir sayfiye mekanda veya İstanbul'un başka muhtelif semtlerinde göremeyeceğim bir tasarım olduğu için işte burada özgünleştiriyor. Kendimden bahsedeyim bu konuda. 4 yıl önce buraya geldim ve burada harika insanlarla tanıştım. Yani içerisinde ressam var, heykeltıraş var, mimarlar var ve bu insanlardan iletişim içerisinde bir şeyler alıyorsunuz. Onlar da elbette benden alıyorlar. Belki benimkiler biraz daha soyuttur. Fakat burada aldıktan sonra ben hayatımda ilk kez çamurla heykel yapmayı öğrendim ve mesela şu çalışmanın Soykan Arslanbasat'ın bir çalışması, demir üzerine yapıyor son çalışmalarını ve ondan aldığım eğitimle birlikte 3 tane heykelcik çıkarttım. Ondan sonra tasarıma yöneldim. Burada da teşhir edilen, aynı zamanda satış da yaptım. Tasarımlarım oldu. Lamba aydınlatma tasarımı, koltuk tasarımı ve hepsi geri dönüşüm üzerineydi. Yani bulduğum bir kırlentten yapılan bir aydınlatma veya kitaptan yapılan bir aydınlatma, limon kasasından yapılan bir oturma grubu ve çok daha minimal düzeyde benim biraz daha tasarıma ait, yani özgün bir tasarıma ait bir şekilde oldu ve güzel satış da oldu açıkçası. Çünkü bir sirkülasyon da var aynı zamanda burada. Mesela Emre Akçura'nın yaptığı
en küçük bizim sahip olduğumuz çalışmalardan birisi. Yani şey olarak, hacim olarak. Dirençlerden Ay, yüzükler çok güzel, çok beğeniyorum yapıldı. onları. Çok tatlılar. Çok da küçük bir maliyeti var ama aynı zamanda size renk olarak veya farklılık olarak size bir tevazu da katıyor aynı zamanda. Güldürüyor yani. Evet, neşelendiriyor değil mi? Yani şeyi görebiliyorsunuz yani bir takı takmak için açıkçası çok fazla yatırım yapmaya gerek yok. Senin şu anda elinde tuttuğun kumandadan çıkartacağın bir takı da vardır. Kesinlikle. Yani ve bu durum insana evrensel olarak muazzam bir sınırsızlık veriyor. Düşünsenize yani bir izlediğiniz her zaman baktığınız televizyonda, bilgisayarda, kumandada, elinde taşıdığın kumandada hey ben buradan bir tasarım yapabiliyorum ve ben buradan bir kendime süs eşyası çıkartabiliyorum mu veriyor ve işte dediğim gibi bu da insanı sınırsızlaştırıyor açıkçası. Ya sanatın gücü bu zaten. Sınırsız. Ya opsiyonları elemek ve kendi opsiyonlarını yaratmak. Kesinlikle. Öyle. Bu arada sanat konusunda da söyleyelim. Burada her ay 3 tane duvar var burada. 3 duvarda sanatçılara ait duvarlar olarak geçiyor. Bu duvarlarda kişiler kendi eserlerini heykel, resim veya şablon olarak bir çalışmamız vardı. Sergileyebiliyorlar. Bunlar bir ay boyunca teşhir olarak duruyor. İnsanlar aynı zamanda satışa da açıklar. Yurt dışından sanatçılar bizimle bağlantı kurmaya başladı ve bu bizim için büyük bir kırım oldu. Ne yaptık? Biz Yel Değirmeni'nden İstanbul'a, İstanbul'dan Avrupa'ya genişlettik. Çünkü sokak oraya açılıyor. Ve bu kadar kısa zaman içerisinde, 2 yıl gibi bir zaman içerisinde böyle bir şeye ulaşmak da açıkçası bu kadar mütevazılık içerisinde bence güzel bir başarıdır diye düşünüyorum. Evet, bu başarımı Işıl'ın, Emre'nin, Alkım'ın, Soykan'ın değil, bu herkesin, tüm katılımcıların, tüm takipçilerin, aynı zamanda açılışlara iştirak eden herkesin de başarısı olarak alıyorum ben bunu. Peki birçok atölye var. Hani seramik atölyesi var, takı atölyesi var. Her türlü atölye var. Peki hani tasarım bakkalını ayıran nedir burada? Atölyelerde ne vardır? Bir kere koşul vardır. Üretim için bir koşul vardır ve bu koşulları sağlamak için birçok alet edevat vardır. Ham madde vardır. Ham maddenin işlenme süreçlerindeki tüm kullanılan aletler vardır. Aynı zamanda bunu kaldıracak olan bir hacim vardır. Burası biraz daha şartlar el verdiğince üretim yapılan bir yer. Mesela Emre Akçorap burada Işıl'la zaten bunu başlatan kişi. Burada pedallar yaptı. El yapım pedallar yaptı ve şu anda artık yavaş yavaş dünyadan da bazı müzisyenler tarafından sipariş edilerek alınmaya başladı. Ve hepsini bu cam masa üzerine yaptı. Hatta bu cam masada Işıl Şipal'in bir tasarımıdır. Bir özelliği var. Sonradan bunu kattık. Bu nereden baksanız kübik bir şey çıkartıyor. Geometrik bir çalışma. Ve bu cam masa üzerinde zaten tasarımlar yapıldı. Burada Işıl'la birlikte yaptığımız çalışmalar da oldu. Benim de yaptığım çalışmalar oldu. Dolayısıyla bu tür tarzda tasarımlar yapabiliyorsunuz. Fakat atölyeden ayrılan şey, burası biraz daha o atölyelerin az önce söyledik ya, sokağa ve evrene açılan bir penceresi olarak düşünmek istedik. Herkesi kabul eden bir yapısı mı var? Kesinlikle. Peki hani burası sonuçta hani bir şeylerin yaratıldığı bir yer ama biraz kısıtlı bir alana sahip. Buranın dışında da herhangi bir çalışma yapılacak bir yer var mı? Sokak. Sokak. Bayağı. Burası dediğim gibi açık bize. Emre Akçor'a geçen yıl PVC borularından ve balondan, normal bildiğimiz balondan saksofon yapmayı öğretti bize. Ve gerçekten ben bu saksofonla bir Karaköy Kadıköy vapurundaki kaptanla flörtleşmiştim. Elimde o vardı ve kaptan sireni çaldı ve ardından ben de ona cevap verdim. Ve ondan sonra biz Karaköy Kadıköy arasında alelade bir şekilde sürekli flörtleştik, paslaştık. Bu harika bir katılımcılık yapıyor. Evet. Düşünsenize bir borudan ve bir balondan ve yani sadece küçük bir lastikten, küçük bir borudan ve hepsini bir çöpten veya evden veya hadi para verip nalburdan alarak 5 liraya, 3 liraya alabileceğiniz ve bir müzik aleti yapabileceğiniz bir hal getiriyor böylece. Son olarak trans artist diye bir oluşum var. Ondan biraz bahseder misin? Büyükada. Evet, burada beni aldınız zaten. Büyükada'da çok güzel bir, harika bir ev, köşk diyelim. Işıl Şipal ve Emre Akçora'nın aynı zamanda İngilizce tabiri landlord, yani ev sahipliğini yaptığı bir residency.
Burada bireyler kalabiliyor ve kendine ait bir yaşam alanı var, üretim alanı var ve ardından burada bunun sirkülasyonunu yapabiliyor. Orada yaratıp, orada kalıp yaratıp, orada yaşayıp, orada yaratıp, orada düşünüp, orada dinlenip, paylaşıp aynı zamanda değil mi? Kesinlikle. Orada iletişip aynı zamanda burada bu sentezini sergileyebiliyorsun. Çok güzel. Belirli bir süresi var mı? Hani bir ay mı kalabiliyorsunuz? Ve Türklerde ben yapabiliyor muyum bunu? Yapabilirsiniz. Kriterler var. Tabii bu biraz da bu bir oluşum içerisinde olduğu için o kriterler zaten gözetiliyor. Burada açıkçası biraz da müsaitliğe göre değişiyor. Yani mesela uzun zamanda, yani bir müddettir kalan bir orada tanıdığımız var residence olarak ve bu sürekli bir sirkülasyon iddialı. Bu biraz da projeye de bağlı. Yani ben böyle bir sürede proje çıkarım. Mesela heykel projeleri öyle 3 haftada, 2 haftada çıkmayabilir. Belki biraz daha zamana ihtiyaç vardı. Dolayısıyla o biraz da kişiye, şartlara, müsaadeliğe, uygunluğa göre değişiyor. Her yerde olduğu gibi aslında, yani bizim özellikle bir... Dünyadaki her yerden insan gelebilir. Evet, elbette. Herkes hoş gelsin. Herkes. Ben gelmek istiyorum. Elbette. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Buna katkı sağladığınız ve değer verdiğiniz için sizin Ama bu için. çok güzel bir oluşum yani. Ben bayağı tüylerim diken diken oldu. Çok hoşuma gitti yani. Tasarım Bakkalı'nda her ay bir sergi oluyor. Zaten web siteden ya da Instagram'dan Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ben şahsen hemen takip edeceğim. Çünkü çok merak ediyorum. Her ay sergi oluyor ve lütfen gelin. Zaten yer değirmeni de çok güzel bir yer. Burası da çok güzel bir yer. Bugünün sonuna geldik. Ama ben çok heyecanlıyım hala. O zaman haftaya görüşürüz.